Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, uzun bir aradan sonra, sıcaklardan sonra ne zamandır elimde olan, yarım olan Pokemon'un arkadaşı Charmander yapacağız. Ve nihayet bitti. Çünkü tarifleri oturup bayağı bir düşünerek çıkarıyorum. Öyle kolay hani olmuyor arkadaşlar. Bütün tariflerde olduğu gibi bu da bana ait bir tariftir. Evet, bunun için kullandığım ipleri göstereyim size. Şöyle bir tekrar bir kuyruğunu falan da göstereyim. Ateş atan kuyruğunu. Şöyle. İp olarak Knit Me Hello Kadife kullandım bunun için. Bundan 2 tane gerekli arkadaşlar. Turuncu 2 tane. 100 gram 120 metre ipimiz. Yani 100 gram 120 metre olan her marka olur arkadaşlar. Yani Valance Yarns yonca, evci, etrofil yonca veya işte Himalaya Dolphin gibi ipler hep 100 gram 120 metre arkadaşlar. İpin kodu şu an burada yazmıyor. Normal bir turuncu olacaksınız. Bazılarında kodu olmuyor çünkü. Yine benek için sarı gerekli. Açık sarı. Bunun kodu da 916'ymış. Evet, bunun dışında gözlerimiz için keçe gerekli. Beyaz, siyah, mavi olmak üzere. Çok az bir keçe lazım. Kumaş yapıştırıcısı lazım. Siyah koton ip gerekli. Beyazla da tırnaklarını çalıştım. Bunlar gerekli arkadaşlar. Tığım yine 7 numara 4 milim tığım. Bir boyunu da bakalım. 30 santim olmalı bence. Ölçmedim. Şimdi ölçeceğim sizlerle. Boyumuzda evet tam 30 santim boyumuz. Ve karakterimiz bu şekilde oturur pozisyonda. Kuyruğumuz bu şekilde. Bir de kuyruğu ateş için sentetik kırmızı ve sarı gerekli. Eğer tabii ki bu şekilde yapmak istiyorsanız evde artan iplerinizle varsa bunu tekrar taramak için şöyle bir kedi tarağı diyor. Ben şunu taradığım için şöyle şeyli ipleri üzerinde kaldı. Şöyle bir kedi tarağım var. Bunu işler için kullanıyorum. Buna benzer fırçalarla tarayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Karakterimiz bu şekilde. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz. Bu arada iplerimizi Hobimon'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni de yapmayı unutmayın. Gerçekten çok emek var, yorucu. Artık çok yoruluyorum hani. Bana motive etmek için beni bu güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi yapıma başlıyoruz. Hadi bakalım ipleri tığ alalım, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Pokemon'un arkadaşının önce gövdesiyle başlayacağız. Bunun için turuncu kullanıyorum. Knit Me Hello Kadife kullanacağım. 100 gram 120 metre arkadaşlar. 100 gram 120 metre olan her marka iple örebilirsiniz. Alize Velvet gibi ipler daha kalın. O zaman oyuncağınız çok büyük olur, daha büyük olur yani ve ipinize yetmez. Onların metresi daha az oluyor kalınlığı nedeniyle. Evet, şimdi şöyle hemen içinden ipimi çektim. Tığımda yine 7 numara 4 milim. Evet, gövdemiz için önce ipimizi bir sabitleyelim. Zincirimizi yaptık. Bundan sonra 9 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Hemen birinciyi atlıyorum.
İkinci zincirin içine 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. 6 tane zincire tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son zincirimize yine 3 tane sık iğne. Aynı zincirin içine 3 tane peş peşe sık iğne yaptım. Köşemi döndüm. Şimdi zincirimin bu tarafına da her 6 zincire tek batıyoruz. Şimdi şuydu en son. Evet. Birinci sıramızı tamamladık. 18 tane sık iğnemiz oldu. Hemen bir ip takalım. Veya ayraç takalım. Evet, ben hemen ip kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Sıra başıma hemen ipimi taktım. Birinci sırayı yaptık. İkinci sıradayız. 3 tane sık iğnemize çift batıyoruz. Bu birinci çift. Yanındakine tekrar çift. Yanındakine çift. 3 tane peş peşe çift yaptım, yani arttırdım. 6 tane tek batalım. 3, 4, 5, 6. Tekrar köşeye geldik. Bu 3 sık iğneye tekrar çift batıyoruz. Bu birinci, yanındaki sık iğneye, ikinci, yanındaki sık iğneye, üçüncü. Evet, peş peşe 3 tane çift battık, arttırdık. 6 tane tek batıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Buralarda eksik olursa 5 oldu mesela. Hemen buraya bir arttırma yapın. Sökmeyin. Eksik olan sayımızı yerine koyalım. Evet. Evet, 24 sık iğnemiz oldu. İpimi bu tarafa aldım. 3. sırama başlıyorum. Bir tane tek, bir çift battım. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne. Artmış oldu. 7 tane tek batıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane düz ördüm. Bir arttırıyorum. Çift battım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, köşemi döndüm ve 6 tane sık iğneye tek batıyorum. 3. sıramızı tamamladık. Toplam 6 arttırma yaptık. Evet, 30 tane sık iğnemiz oldu. 4. sıradayız. 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek,
Bir arttır. Evet, 3 tane arttırma yaptık. Şimdi 8 tane tek batalım. 6 7 8. Bir arttırdım. 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, 3 burada, 3 de burada. 6 arttırmamı tamamladım. Geri kalan 6 sık iğneye tek batıyoruz. Evet. 4. sırayı bitirdik. İpi bu tarafa aldım. 36 sık iğnemiz oldu. 3 tane tek, bir arttır, 3 tek. Evet, 3 tek yaptım. Bir arttır, 3 tek, bir arttır. Evet, 9 tane tek batalım. Evet, 9 tek yaptım. Bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Evet, toplam 6 arttırmamızı yaptık. Geri kalan 6 sık iğneye tek batıyoruz. Evet. 2 4 5. 5. sırayı bitirdik. 42 sık iğnemiz oldu. İpimizi bu tarafa aldık. 6. sıradayız. 4 tekle başlıyoruz. 2 3 4, bir arttır, 4 tek, bir arttır, 4 tek, bir arttır. Evet, 3 artırmamı yaptım. 10 tane tek batalım. Evet, 10 tane tek battım. Yani ördüm. Bir arttır, 4 tek, bir arttır, 4 tek, bir arttır. Evet. Ve yine 6 tane tek batarak sıramızı bitiriyoruz. 48 sık iğneye ulaştık. İpimi bu tarafa aldım. Evet, 7. sıradayız. 5 tek, bir arttır, 5 tek,
Bir artır, 5 tek, bir artır. Evet, şimdi 11 tane tek batalım yine. Eksiltme artırma yapmadan. On ve 11 ördük. Bir artır, 5 tek, bir artır, 5 tek, bir artır. Evet, toplam yine 6 arttırmamı yaptım. Son kalan 6 ilmeği tek batıyoruz. Sıramızı bitirdik. Evet, 54 sık iğneye ulaştık. Son arttırıştı bu. Gövdemizde büyütmek için. Şimdi evet, 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, toplam 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Şimdi eksiltme yapacağız. Sıra başımızı tekrar belirledim. 16. sıradayız. 7 tane tek batalım. 3 4 5 6 7. Bir tane azaltıyorum. Öndeki iki kattan aldım. İkisini bir ördüm ve eksilmiş oldu. Tekrar 7 tane tek batıyoruz. 3 4 5 6 7. Bir azaltalım. Tekrar 7 tane tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar hep tekrar yapacağız. Toplam 6 tane azaltma yapmış olacağız. 48 sık iğneye düşeceğiz. Şimdi ben yapıp geliyorum. Evet, sıramın başına geldim. Şimdi 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Yani düz örelim. Evet, 4 sıra düz örgümü tamamladım. Tekrar azaltma yapacağız. 21. sıradayız. 6 tek, 2 3 4 5 6. Bir azaltalım. Tekrar 6 tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar 6 tekrar, 6 azaltma yani yapalım. 42 sık iğne kalacak. Daha sonra yine 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 5 6, bir azalt. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, 3 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 25. sıradayız. Yine azaltma yapacağız. 5 tane tek batıyoruz. 2 3 4 5
bir azaltalım. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapıyoruz. 5 tek, bir azalt. 4 5 Evet, sıra sonunda 36 ilmeğimiz kalacak. Daha sonra 2 sıra düz örelim. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Yani eksiltme arttırma yapmadan her ilmeğe bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bunu kenara alalım. Kolumuzu öreceğiz. Yani kolları. Bir taneyi ördüm. Çünkü tarifi şu an çıkarıyorum arkadaşlar. Deneye deneye. Önce bir gövdeyi yapmam gerekiyordu ki ölçü gerekiyor. Ne kadar yapılacağını. Tarif yani bana ait, başka yerden, her zaman olduğu gibi başka yerden almadım. Evet, şimdi kolumuz bu şekilde. Hemen yapımına başlayalım. Evet, şöyle ipimizi sabitledik. 2 tane zincir çekelim. Bir atlıyoruz. İkincinin içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 6 tane sık iğne peş peşe arttıralım. Peş peşe çift batıyoruz. Bu birinci çift, ikinci çift, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Birinci sıra 6, ikinci sıra hepsi çift battık. 12 oldu. Üçüncü sıradayız. Hemen şuraya bir ip takalım. Evet, üçüncü sıradayız. 3 tane tek batıyoruz. 1 2 3 1 arttır, 3 tek, 1 arttır, 3 tek, 1 arttır. Toplam 3 tane arttırma yaptık. Sayımız 15 oldu. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Dördüncü sırada şurada parmaklarını yapacağız. Fıstık yapacağız arkadaşlar. Evet, 6 tane sık iğneye tek batalım. 2 3 4 5 6. Şimdi 4 tane ilmeğimize 1 2 3 4, bu 4 tane fıstık yapacağız. Tığın üstüne alıyorum. 3 defa batıp çıkacağım. Battım, çıktım, uzattım. Bu 1 2 battım, çıktım, 3 uzatıyorum da şöyle 3. Hepsini bir kapattım. Bir zincir. Hemen sıradakine batıyorum. Buradan buraya ilmek kaydırdım. Tekrar tığın üstüne alıyorum. Buraya 3 defa 1 2 uzatıyorum. 3 şöyle uzatıyorum. 3 oldu. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar sıradaki ilmeği aşağıya, sıradakine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Tığın üstüne aldım. Aynı boşluğa 3 defa 1 2 3, hepsinin içine geçtim, kapattım.
tekrar sıradaki ilmeğimi aşağıya iniyorum. İlmek kaydırıyorum. Tığımın üstüne aldım. Aynı boşluğa 3 defa 1 2 3 uzatalım. İçinden geçtim. Bir zincir. Şimdi geri kalan 5 taneye tek batıyoruz. Normal artık sık iğne 1 2 3 4 ve 5. Evet, parmaklarımızı yaptık. 4 tane fıstık. Şimdi hepsine tek batacağız. Sayımız yine 15. Sadece fıstık yaptık 4 tanesini. Fıstıkların tepesine batacağız sık iğnelere. Şimdi normal 6 tane tek batıyorum. 3 4 5 6. Evet, şu an 5. sıradayız. 6 battım. Bakın 7. fıstığın herhangi bir şöyle tepesine 6 7. Diğer fıstığın tepesine batıyorum. 8. Diğer fıstığın tepesine batıyorum. 9. Diğer 4. fıstığın tepesine batıyorum ve 10. Aralara hiç batmıyoruz. Tepelerine battık. Kalan 5 taneyi de yine tek batıyoruz. Sayımız 15. Evet. Eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek battık. Şimdi bu 1. sırayı yaptık. Yani toplam 9 sıra düz öreceğiz. 1. yapmış oldum. Şimdi 8 sıra daha düz öreceğim. Yani her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Her sırada 15 sık iğnemiz var. Evet, 9 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi içerisine elyaf dolduralım. Daha sonra kapatacağız. Böyle çok sert yapmıyoruz. Şurayı da içeri doğru yapalım şöyle. Sivri olmasın. Şöyle düz olsun. Şöyle. Birazcık daha yapalım. Evet. Şimdi sıra başımız aynı burada. Ve şöyle katlayacağız. Örerek kapatacağız. Sık iğne ile kapatalım. Şöyle tutuyorum. Hemen buraya karşıya gelen yere sık iğne. 3 4 5 6 evet 7 sık iğne ile kapattım. Birazını çekiyorum. İpimizi koparıyoruz. Bunu da içeriye şöyle çekelim. Evet, kollarımızı da hazırladık. İki kolu da aynı şekilde örelim ve şimdi gövdeye birleştirelim. Evet, gövdemizi aldık. Şöyle burası arkaya gelsin. Şöyle çevireceğim. Kolumu yerine önce bir ayarlayacağım. Evet, kolları takarken şu düz zincir çektiğimiz yeri düz tutalım. Şöyle. Eğer sayılarımız tutmazsa bu şekil kendi kolunuzu bulabilirsiniz.
düz koydum. Şöyle katladım ve tam ortayı buldum. 7 sık iğne ile kolu ekleyeceğiz. 3 3 ortadakiyle 7 oluyor. 7 buradan 7 buradan sayıp kol takmayı buluyoruz. Araları düz örüyoruz. Şimdi ben ayarladım. Şimdi 28. sıradayız. 6 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 tek battık. Şimdi kolun burası arkası, sıra başına olduğu yer arkaya bakıyor. Burası ön tarafı. Bu tırtıklı yeri şöyle yapalım. İşte tırnakların olan yeri öne doğru. Eklerken hemen buradan değil bir alttan yapacağız. Şuradan. Daha sağlam olsun diye. Bu bir sıra içeride kalacak. Hemen altından şuradan bakın ilk ilmek ya, bunu hemen altındaki ilmekten girdim. Tekrar sıradakine battım. Karşı 2 oldu. Sıradakine batıyorum ve karşıya 3 4 5 6 ve 7. Evet. 7 tane sık iğne ile kolumuzu bu şekilde birleştirdik. İçeride kaldı. Şimdi şöyle elimize de şöyle döndürelim tam düz baksın diye. 11 tane tek batıyoruz. 11 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Diğer kolu aldım. Yine parmaklar öne bakacak şöyle. Yine bir altı iniyorum. Bunun şurası yapmamız lazım ya. Hemen bir altı şurası. Buradan ekliyoruz. Yine 7 tane sık iğne ile ekliyoruz. 2 4 5 6 ve 7. Evet. Böyle ikinci kolumuzu da birleştirdik. Geri kalan 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Geri kalan 1 2 3 4 5 tane tek batıyoruz. Şu an 6 görünüyor ama herhalde burada bir şeylik oldu. Şu arada eksiklik olabilir. O yüzden şuraya bir tanesini eksiltiyorum hemen. Bu 1 5 kalması gerekiyordu. 2 3 4 ve 5. Evet. Sökmüyorum. Orada hemen bir eş sayımı yerine koymuş oldum. Evet, gövdemiz, kollarımız da tamam. Evet, sayımız değişmedi. 36. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim.
ve gövdemizi bitirmiş olacağız. Evet, gövdemizi tamamladık. Şimdi ayağımızı yapalım. Ayağımızı orta kısmını başlangıç yerini açık renkli yapacağız. Evet, açık rengimizi sabitledik ve 6 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6. Şöyle bir atlıyoruz, ikinciye batalım. 3 tane aynı zincirin içinde 3 tane. Bu 1 2 ve 3. 3 tane zincire tek batalım. 1 2 ve 3. Son zincirime 4 tane sık iğne. 1 aynı zincirin içine 2 3 ve 4. Köşemi döndüm. Şimdi zincirimizin bu tarafındaki 3 zincire tek batıyoruz. 1 2 ve 3. Hemen karşısına. 13 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ikinci sıradayız. Hemen ipimizi araya koyalım ve ilk yaptığımız 1 2 3 sık iğneye çift batıyoruz. 3 tane peş peşe arttıralım. Bu 1, ikinci çift, üçüncü çift. 3 tane tek batıyorum. 2 3. Yine köşeye geldik. 4 tane yapmıştık. Yine bu 4 tane çift batalım. Yani 4 tane peş peşe arttırıyoruz. İkinci arttırmam. Üçüncü ve dördüncü. Ve kalan 3 taneye tek batalım. 2 ve 3. Evet, ikinci sıramı bitirdim. Evet, 20 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 tane ilmek kaydıralım. 1 2 ve 3 ilmek kaydırdım. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Çünkü turuncuya geçeceğiz. Evet, turuncuyla devam ediyoruz. İpimizi sabitliyoruz. Şimdi 3 tane ilmek kaydırdık. Birinci, bu üçüncü, ikinci, birinciye batıyorum. Bu sıra başımız burasıydı. Buradan normal sık iğne yaptım. Yani bir tek, bir çift yapalım. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Evet, 3 tane arttırmamızı yaptık. 4 tane tek batalım. 2 3 4. Tekrar diğer köşemize geldik. Burada 4 arttırma var. Bir arttırdım. Bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet. 3 burada arttırdık. 4 burada.
7 arttırmamı yaptım. Kalan şimdi 3 taneye tek batıyorum. 1 2 ve 3. Evet. 3. sıramızı bitirdik. Evet, 27 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ipimi bu tarafa aldım. Yeni sıraya başlıyorum. 4. sıraya 2 tekle başlıyoruz. İki tane tek battım. Bir arttır. 2 tane tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 5 tane tek batalım. 1 2 3 4 5. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. Yani 4 tane yine arttırma yaptık. 3 de burada yaptık. 7 arttırma ve 3 taneye tek batarak 4. sıramızı bitiriyoruz. Ve tabanımız bitti. Evet, 34 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu tarafa aldım. Şimdi 5. sıradayız. Eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. Arkadaki tek kata batacağız sadece. Yukarıya çıktığımız için şöyle. Bu tabandı. Şimdi gövde üst kısmını yapıyoruz. Hemen şöyle arkadaki tek kata battım. Şuradaki tek katı da alıyorum. Daha sağlam olsun diye çift olmuş oldu. Sıra sonuna kadar bu şekilde her ilmeğe tek batıyorum. Arkadaki tek katı aldım ve bir alttaki sıradan şu düzü de alıyorum. Çift kat olarak yapıyoruz. Böylece delik olmamış oluyor. Evet, sıra sonuna kadar 34 sık iğneyi tek batalım. 6. sırayı da yine tek 34 sık iğne örelim. Yani düz örelim. İki sıra düz ördük arkadaşlar. 5 ve 6. sıramız. Şimdi 7. sıradayız. Azaltma yapacağız. Burası topuk kısmı. Burada da azaltma var. 2 tane tek batalım. 1 2 bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Şimdi 5 tane tek batalım. 1 2 3 4 5. Şimdi 8 tane peş peşe azaltıyoruz. 1 2 3
3 4 5 6 7 ve 8 tane peş peşe azalttık. Geri kalan 3 taneye tek batalım. 1 2 ve 3. Evet. 7. sıramızı bitirdik. 24 sık iğne kaldı. Şimdi 8. sıradayız. 12 tane tek batalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tek battık. 4 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu 1 2 3 ve 4. Evet, geri kalan yine 1 2 3 tane kaldı. 2 ve 3. Evet, 20 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Şimdi 9. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. 20 sık iğne. Evet, bu arada 7. sıramda 7. sıramızda 23 sık iğne kalmış arkadaşlar. Bir eksik fazla söylemişim. 8. sıramda da 19 sık iğne kaldı bileğimde. Şimdi 9. sıramda düz ördüm. Şimdi 10. sıramdayım. Arttırma yapıyorum. Bir tek, bir çift yapalım. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Tekrar yapalım sıranın sonuna kadar. Evet, toplamda 9 tane arttırma yaptım arkadaşlar ve 28 sık iğneye ulaştım. Daha sonra bakın 1 2 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm ve ayağımız bitti. Böyle 2 tane hazırlayalım. İçine elyaf dolduracağız. Şöyle ilmek kaydırıp bitiriyoruz. 2 zincir çektim. İpimizi koparıyoruz artık. Şimdi elyafımızı doldurup bekleyelim. Gövdemizi tamamladık. Bir dahaki bölümde kafamızı yapacağız. Tekrar kuyruğu var. Ön kısmındaki beneği var. Onu da sonradan öreceğiz. Bunları bir dahaki bölümde yapacağız arkadaşlar. İçine taban koymadım. Böyle yumuşak olsun. Peluş havası olsun. Çünkü zaten bu gövdeye şu şekilde dikeceğiz. Bacakları şöyle oturur pozisyonda olacak. O yüzden şey yapmıyoruz. İçine kalıp koymuyoruz. Gerek yok arkadaşlar. Yumuşak olsun. Evet. Böyle. Şöyle de ayağımızı düzeltelim. Şekil verelim. Burada tırnaklarımız var. Onları da sonra yaparız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.